Muhtemel Aşk yeni bölümünde neler olacak? Videomuza geçmeden önce Kadir'in pişmanlığını dört gözle bekleyenler videomuzu beğensin, sayımızı görelim. Dizimizin yeni bölümünde yine oldukça hareketli ve duygusal sahneler bizleri bekliyor olacak. Özellikle Defne'nin geçirdiği kaza sonrasında yaşanacak gelişmeler hem Kadir hem de Tolga cephesinde taşları yeniden yerinden oynatacak gibi görünüyor. Defne'nin yaşadığı bu kazanın ardından Kadir ve Tolga'nın onun için adeta seferber olduğunu göreceğiz. İki isim de Defne'nin başına gelenlerden sonra büyük bir panik yaşayacak ve kısa süreliğine bütün sorunlarını bir kenara bırakacak. Defne'nin apar topar hastaneye kaldırılacağını düşünüyorum. İlk anda durumunun ciddi olduğu izlenimi verilebilir ve özellikle Kadir'in büyük bir korku yaşadığını görebiliriz. Ancak neyse ki Defne'nin önemli bir şey olmayacak ve kısa bir süre sonra kendisine gelecektir. Bu kaza belki de Defne açısından fiziksel olarak büyük bir sorun yaratmayacak. Fakat yaşananların ardından karakterler arasındaki duygusal hesaplaşmayı çok daha farklı bir noktaya taşıyacak. Kadir cephesinde ise asıl mesele Defne'nin yaşadığı kazadan çok kaza öncesinde ona söylediği ağır sözler olacak. Kadir her ne kadar Defne'ye çok kızmış olsa da söylediği bazı sözlerin kabul edilebilir bir yanı yoktu. Evet, Defne'nin arkasından iş çevirmesi, bazı şeyleri ondan saklaması ve Kadir'in güvenini sarsması Kadir'i fazlasıyla etkiledi. Kadir zaten ilişkiler konusunda kolay güvenen bir karakter değil ve Defne'nin yaptığı hamleleri öğrendiğinde büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Onun açısından bakıldığında kızgınlığının bir karşılığı var. Ancak öfkeyle söylediği sözler bu durumun çok daha önüne geçti. Özellikle Defne'ye yılan ve kalleş gibi ağır ifadeler kullanması Defne'yi fazlasıyla yaraladı. Açıkçası bu sözler Kadir'den beklemediğimiz bir davranıştı. Kadir'in kırgınlığını ve öfkesini anlamak mümkün olsa da Defne'ye bu şekilde yüklenmesi aralarındaki sorunu çözmek yerine daha da büyüttü. Defne zaten yaptığı hatanın farkına varmışken Kadir'den duyduğu bu sözler onun Kadir'e karşı olan bütün duygularını yeniden sorgulamasına neden olacak. Aslında Defne ve Kadir aşkı için bütün şartlar yavaş yavaş oluşmuştu. İkilinin önündeki engeller birer birer ortadan kalkıyor, Kadir'in Defne'ye olan sevgisi giderek daha açık hale geliyor ve Defne de Kadir'e karşı hislerini saklamakta zorlanıyordu. Tam da artık aralarındaki ilişkinin daha sağlam bir zemine oturacağını düşündüğümüz anda ortaya çıkan gerçekler bütün dengeleri yeniden değiştirdi. Bu gelişmelerin en önemli sonucu ise Tolga'nın yeniden devreye girmesi olacak. Bir süredir hikayede geri planda kalan Tolga, Defne ile Kadir arasındaki bu büyük kırılmanın ardından yeniden daha aktif bir konuma gelecek. Özellikle Defne'nin yaşadığı kazada onun yanında olması, hastanede Defne için endişelenmesi ve Defne'nin en zor anlarından birinde destek vermesi, Tolga ile Defne arasındaki bağı tekrar güçlendirebilir. Böylece Kadir'in aslında kaybetmek üzere olduğu şeyin ne kadar değerli olduğunu daha net anlamaya başladığını göreceğiz. Kadir'in Defne'ye söylediği sözlerden kısa süre içerisinde pişman olacağını düşünüyorum. Kaza haberiyle birlikte Kadir'in öfkesi tamamen yerini korkuya bırakacak ve Defne'ye karşı ne kadar ağır konuştuğunu fark edecektir. İnsan bazen kaybetme ihtimalini görmeden karşısındaki kişinin değerini tam anlamıyla anlayamıyor. Kadir için de buna benzer bir süreç yaşanabilir. Defne'nin hastaneye kaldırılması, Kadir'in kendi davranışlarıyla yüzleşmesine neden olacak. Özellikle Defne kendisine geldikten sonra Kadir'in onunla konuşmak, özür dilemek ve aralarındaki buzları eritmek için büyük bir çaba verdiğini görebiliriz. Fakat bu kez iş Kadir'in düşündüğü kadar kolay olmayacak. Çünkü Defne sadece yaşanan olaylara değil, Kadir'in ona kurduğu cümlelere de fazlasıyla kırıldı. Kadir pişmanlığını ne kadar açık şekilde gösterirse göstersin, Defne'nin hemen eski haline dönmesini beklemek doğru olmaz. Defne bu süreçte hayatıyla ilgili önemli değişiklikler yapabilir. Kadir'den uzak durmaya çalışması, kendisini yeniden toparlamak istemesi ve artık kendi kararlarını daha net bir şekilde vermesi mümkün. Defne bugüne kadar Kadir'e karşı duygularını tamamen yok sayamadı. Ancak bu kez yaşadığı kırgınlık çok daha derin. Bu nedenle Kadir'in özür dilemesi her şeyi bir anda çözmeyecektir. Defne'nin biraz geri çekildiğini, Kadir'e mesafe koyduğunu ve onun peşinden koşmasını istemediğini görebiliriz. Tam da bu noktada Tolga'nın Defne'nin yanında olması hikayeyi farklı bir yere taşıyabilir. Tolga ile Defne arasında yeniden bir yakınlaşma ihtimali oldukça yüksek görünüyor. Bu yakınlaşmanın doğrudan büyük bir aşka dönüşeceğini düşünmüyorum. Ancak Defne'nin Kadir'e olan kırgınlığı nedeniyle Tolga'ya karşı daha açık ve daha yumuşak davranması mümkün. Tolga da bunu bir fırsat olarak görüp Defne'nin hayatında yeniden önemli bir yer edinmeye çalışacaktır. Tolga'nın yeniden hikayeye dahil olması aslında en çok Kadir'i kendine getirecek. Kadir, Defne'nin her şeye rağmen kendisine döneceğini düşünürse aynı hataları yapmaya devam edebilir.
Ancak karşısında Tolga gibi Defne'ye değer veren ve onun yanında olmaya çalışan birini gördüğünde işler değişecektir. Kadir'in kıskançlığı yeniden ortaya çıkabilir. Fakat bu kez sadece kıskanmakla kalmayıp Defne için gerçekten mücadele ettiğini de göreceğiz. Kadir'in Defne'yi yeniden kazanmak adına elinden geleni yapacağını düşünüyorum. Onunla konuşmaya çalışacak, yaptığı hatayı telafi etmek isteyecek ve Defne'nin kendisine olan güvenini yeniden kazanmak için uğraşacaktır. Özellikle Kadir'in Defne'ye karşı ilk kez bu kadar açık bir şekilde pişmanlık göstermesi ikilinin ilişkisi açısından önemli olabilir. Çünkü Defne'nin Kadir'den beklediği şey sadece sevildiğini duymak değil, aynı zamanda değer gördüğünü ve anlaşıldığını hissetmek. Kadir bunu başarabilirse aralarındaki kırgınlık zamanla ortadan kalkabilir. Leyla cephesinde ise Defne ve Kadir arasındaki bu ayrılık yeni bir fırsat gibi görünebilir. Leyla'nın uzun zamandır Kadir konusunda geri adım atmadığını biliyoruz. Defne ile Kadir'in arasının açılması onun yeniden umutlanmasına neden olabilir. Leyla, Kadir'in Defne'ye kızgınlığından faydalanmak ve aralarındaki boşluğu değerlendirmek isteyecektir. Belki Kadir'e yeniden yakınlaşmaya çalışacak, ona destek oluyormuş gibi davranacak ve Defne'den tamamen vazgeçmesi için bazı hamleler yapacaktır. Fakat burada Leyla'nın beklediği sonucu alacağını düşünmüyorum. Çünkü Kadir'in Defne'ye kızgın olması Leyla'ya karşı bir şeyler hissedebileceği anlamına gelmiyor. Tam tersine Defne'nin kazasından sonra Kadir'in gerçek duygularını çok daha net bir şekilde göreceğiz. Kadir'in Leyla'ya bütün kapıları kapatacağını düşünüyorum. Leyla ne kadar uğraşırsa uğraşsın, Kadir'in aklında da kalbinde de Defne olacak. Bu nedenle Leyla'nın bu kez eli boş, gönlü boş kalacağını düşünüyorum. Kadir'in Defne'yi kaybetme korkusu yaşaması Leyla'nın umutlarını da bitirebilir. Defne ve Kadir arasındaki ipler şu an tamamen kopmuş gibi görünse de bu ayrılığın kalıcı olacağını düşünmüyorum. Kadir kolay vazgeçen biri değil. Defne ilk başta bütün kapıları kapatsa bile Kadir'in hatasını kabul edip sevgisini davranışlarıyla göstermesi Defne'nin gönlünü yeniden kazanabilir. Burada Kadir'in en büyük sınavı Defne'nin güvenini yeniden kazanmak olacak. Kadir'in göstereceği çaba bu sürecin yönünü tamamen değiştirebilir. Öte yandan dizinin final olup olmayacağı konusuna da değinmek istiyorum. Dizi son bölümde geçtiğimiz hafta aldığı reytingi korudu. Büyük bir yükseliş yaşanmadı. Ancak ciddi bir düşüş de olmadı. Mevcut reyting seviyesi dizinin devam etmesi için yeterli görünmüyor. Ancak burada sadece reytinglere bakmak doğru olmaz. Yurt dışı satışları, bölüm maliyetleri ve kanalın proje ile ilgili planı da belirleyici olacaktır. Bu nedenle önümüzdeki birkaç bölüm dizinin kaderi açısından büyük önem taşıyor. Eğer Muhtemel Aşk Eylül ayında mevcut reytinglerini korur, hatta küçük de olsa bir yükseliş yakalarsa devam etme şansı olabilir. Fakat reytinglerde düşüş yaşanırsa kanalın daha uzun süre beklemesi zor görünüyor. Böyle bir tabloda diziyi 13. bölümünde final bölümüyle son kez izleyebiliriz. Şimdilik kesin bir final kararı varmış gibi konuşmak doğru olmaz. Ancak önümüzdeki bölümlerde alınacak sonuçlar belirleyici olacak. Sizce Muhtemel Aşk final yapmalı mı? Defne Kadir'i affetmeli mi? Yoksa Tolga'ya bir şans mı vermeli? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşın.